Kimberly yemin ederek duvara korkunç bir darbe vurdu, kılıcının sapı ve mermer çatladı ve çatladı. Ama gizli olan kapı açılmadı. Ve mantık ona bunun şüphesiz olduğunu söyledi, duvarın diğer tarafına sürgüyle bağlandı. Döndü. Sırf sarayın üzerinden atladı, bir fil dişi kapıdan birine açılan oda. Kılıcını kaldırıp panelleri parçaladı ama bir yolda. Kapı sol eliyle önce açıldı. Kapı kolayca açıldı ve sırfın içine baktı, garip ışık altında loşluğa kıvrılan uzun bir koridor. Tapınak akına benzer tütsüler. Üzerinde ağır bir altın sürgü görünüyordu. Kapı pervazına dokundu ve parmak uçlarıyla hafifçe dokundu. O metalin hafif sıcaklığı ancak bir adam tarafından algılanabilirdi, yetenekleri bir kurta benziyordu. O oktan dokunulmuştu ve bu yüzden son birkaç saniye içinde berabere kaldı. İlişki hızla büyüyordu, tuzağa düşülmüş bir tuzak yönü giderek daha fazla. Belki biliyordu Totrasmek. Tapınağa biri girdiğinde bunu anlardı. Koridora girmek kesinlikle herhangi bir tuzağa girmek olurdu, rahip onun için hazırdı. Ama Conan tereddüt etmedi. Bir yerlerde o loş iç mekanda Zabibi bir esir idi ve bildiklerine göre Hanuman'ın rahiplerinin özelliklerine sahip olduğuna emindi, buna emindi. Kötü yardım ediyordu. Conan panter gibi bir adımla koridora yürüdü, sağa ya da sola saldırmaya hazır. Solunda, fil dişi kemerli kapılar koridora açılıyordu ve denedi. Her biri sırayla. Hepsi kilitliydi. Muhtemelen 75 feet gitmişti. Koridor keskin bir şekilde sola eğildiğinde, kıvrımı tanımlayan kız bahsetmişti. Bu kıvrımda bir kapı açıldı ve kapı onun altında açıldı. Geniş, kare bir odaya bakıyordu, biraz daha net, koridordan daha aydınlatılmıştı. Duvarları beyaz mermerdendi, zemini ise fil dişi. Perdeli gümüş tavanı, zengin saten divanlar gördü, altın işlenmiş fil dişi ayak tabureleri. Devasa bir disk şeklinde masa, metal benzeri bir madde. Divanlardan birinde bir adam uzanmış, bakıyordu kapıya doğru. Kimmerye'nin şaşkın bakışlarıyla karşılaşınca güldü. Bu adam çıplaktı, sadece peştebeli ve yüksek kayışlı sandaletler vardı. O kahverengi tenli, kısa kesilmiş siyah saçları ve huzursuz siyah gözleri vardı. Bu, geniş ve kibirli bir yüz ışığını ortaya çıkardı. Kalınlığı ve genişliği açısından devasa bir uzuvlu. Büyük kasların kabarıp dalgalandığı devasa uzuvları vardı her en ufak harekette. Elleri, Conan'ın şimdiye kadar gördüğü en büyük ellerdi. Görüldü. Devasa fiziksel gücün güvencesi her yerini renklendirdi, aksiyon ve tonlama. "Neden girmiyorsun, barbar?" diye alaycı bir şekilde seslendi, abartılı bir sesle. Davet jesti. Conan'ın gözleri uğursuz bir şekilde yanmaya başladı ama temkinli bir şekilde. "Chamber, kılıcı hazır." "Sen kimsin lan?" diye hırladı. "Ben Baal Püteor'um," diye yanıtladı adam. Bir zamanlar, çok uzun zaman önce, bir başka zamanda toprak, başka bir adım vardı. Ama bu iyi bir isim ve neden Totrasmek bana verdi, herhangi bir tapınak kadısı sana anlatabilir. "Demek sen onun köpeğisin," diye homurdandı Conan. "Peki, kahverengi derin lanet olsun, Baal Peter, duvardan zorladığın kadın nerede?" "Efendim onu eğlendiriyor," diye güldü Baal Peter. "Dinle." Conan'ın girdiği kapının karşısındaki bir kapının ötesinden. Uzaktan hafif ve boğuk bir kadın çığlığı duyuldu. "Ruhunu kavur." Conan kapıya doğru bir adım attı, sonra tekerlek takıldı, cildi karıncalandı. Baal Peter ona gülüyordu. O kahkaha, Conan'ın boynundaki tüyleri diken eden tehditkiyle kenarlanmıştı ve görüşünde kırmızı bir cinayet arzusu dalgası yayıldı. Baal Peter'a doğru ilerledi, kılıç elindeki eklemler görünüyordu beyaz. Kahverengi adam hızlı bir hareketle ona bir şey fırlattı, bir tuhaf ışıkta parlayan kristal küre. Conan içgüdüsel olarak kaçtı ama mucizevi bir şekilde dünya aniden durdu havada. Yüzünden birkaç adım uzakta, yere düşmedi. O görünmez filamentlerle sanki yaklaşık 5 feet yukarıda asılı kalmıştı. Zemin ve hayranlıkla baktığında, büyüdükçe dönmeye başladı. Ve döndükçe büyüdü, genişledi, bulanık hale geldi. Doldu oda, onu sardı. Mobilyaları, duvarları, Baal Püteor'un gülümseyen yüzü. Bir kör edici mavimsi bir hızla dönen bir bulanıklık. Korkutucu rüzgarlar yanından geçti Conan. Onu çekiştiriyor, yırtıyor, ayaklarından koparmaya çalışıyor. Onu önünde çılgınca dönen girdaplara sürükleyecekti. Boğucu bir çığlıkla Conan geriye doğru sarsıldı. Sarsıldı. Sağlam duvarı hissetti, sırtına yaslanıyordu.
Temas anında illüzyon sona erdi. Dönen Titanic küre patlayan bir balon gibi kayboldu. Conan sarsıldı, gümüş tavanlı odada dik duruyordu. Etrafında gri bir sis dolanıyordu, ayaklarını ve Baal Püteor'un divanda süründüğünü, sessizce titrediğini gördü. Kahkaha, orospu çocuğu, Conan ona doğru atıldı. Ama sis, yer, o dev kahverengi formu kapatıyordu. Dalgalı bir bulutta el sıkışması onu kör etti. Conan yerinden çıkmış gibi yırtılmak hissetti. Ve sonra Rum, Mist ve Brown Man birlikte ortadan kayboldu. Ayaktaydı, bataklığın yüksek kamışları arasında yalnızdı ve bir bizon saldırıyordu onu, başını eğerek. Yırtılan kıvrımlı boynuzların yanından sıçradı ve kılıcını ön bacağın arkasına, kaburga ve kalbe sapladı. Ve o zaman çamurda ölen bir bizon değil, kahverengi derili Baal Püteor. Conan bir lanetle başından vurdu ve baş yükseldi yerden ve canavar gibi dişleri boğazına çaktı. Herkes için, güçlü gücünü koparamadı, o boğma. Sonra uzayda bir koşuşturma ve kükreme oldu. Ölçülemez bir darbenin yerinden çıkan şoku. Ve tekrar Baal Püteor'un başını tekrar sağlam bir şekilde üzerine koyduğu odaya, omuzları ve divandan sessizce ona gülen kişi. Büyüleyici bir şey, diye mırıldandı Conan, çömelerek parmaklarını sertçe bastırarak. Mermer. Gözleri parladı. Bu kahverengi köpek onunla oynuyor, şaka yapıyordu. Ama bu mamırı, bu çocuk oyuncağı sisler ve gölgeler düşündü, ona zarar veremezdi. Sadece zıplayıp vurmak ve kahverengi akolit, topuğunun altında parçalanmış bir ceset olacaktı. Bu sefer illüzyon gölgelerine kandırmayacaktı ama kandırıldı. Arkasından kan donduran bir hırlama duyuldu, o da dönerek içeri girdi. Metal renkli panterin üzerine çömelmek için fırlattığına dair bir parıltı. Masa, vuruş yaparken bile hayalet kayboldu ve kılıcı çarpıştı adamantin yüzeyde sağır edici bir şekilde. Hemen bir şey hissetti. Anormal. Bıçak masaya yapıştı. Vahşice sırttı. O vermedi. Bu büyüleyici bir oyun değildi. Masa devasa bir yerdi. Mıknatıs. Kabzasını iki eliyle kavradı, o sırada bir ses geldi. Omuz onu çevirdi. Sonunda ayağa kalkan kahverengi adamla yüzleşmek için divandan. Conan'dan biraz daha uzun ve çok daha ağır olan Baal Püteor önünde yükseliyordu o. Kas gelişiminin ürkütücü bir görüntüsü. Güçlü kolları doğaüstü derecede uzun. Büyük elleri açılıp kapanıyor, titriyordu kasılma halinde. Conan, hapsettiği kılıcının kabzasını serbest bıraktı ve düştü, sessiz, yarık kapılardan düşmanını izliyordu. Kafan, Kimörli, diye alaycı bir şekilde Baal Püteor. Onu yanımda alacağım çıplak elle, onu omuzlarından bir kuşun başı gibi bükerek. Çarpık, böylece Kosala'nın oğulları Yajur'a kurban sunar. Barbar, Yotapong'un boğucusuna bakıyorsun. Beni rahipler seçti Yajur bebekliğimde, çocukluğumda ve gençliğimde çıplak ellerle öldürme sanatında eğitilmiştir. Çünkü sadece böyle olur uygulanan fedakarlıklar. Yajur kanı sever ve biz bir damla bile boşa harcamayız kurbanın damarları. Çocukken bana boğmam için bebekler veriyorlardı. Çocukken genç kızları boğdum, gençlikte kadınlar, yaşlı erkekler ve genç çocuklar. Tam erkekliğe ulaşana kadar güçlü bir adam verilmedi Yotapong'un sunağında öldürmek. Yıllarca Yajur'a kurbanlar sundum. Yüzlerce boyun bu parmakların arasında şıklattı, Cimöray'ın parmaklarından önce onları işledi öfkeli gözler. Yotapong'dan kaçıp Totrasmey'in hizmetçisi olmamın sebebi senin ilgin değil. Bir an içinde merakın ötesine geçeceksin. Kosala rahipleri, Yajur'un boğucuları, inanılmaz derecede güçlüdür erkeklerin. Ve ben herkesten daha güçlüydüm. Ellerimle, barbar, yapacağım boynunu kır. Ve ikiz kobraların vuruşu gibi, büyük eller Conan'ın ellerine kapandı. Boğaz, Kimörlü onları kaçmak ya da savuşturmak için bir girişimde bulunmadı ama kendi elleri Kosala'nın boynuna doğru hızla hareket etti. Baal Püteor'un siyah gözleri, koruma kalın kas ipliklerini hissedince genişledi, barbarın boğazı. Hırlayarak insanüstü gücünü kullandı ve düğümler ve ipler devasa kollarında yükseliyordu. Ve sonra, Conan'ın parmakları boğazına kilitlendiğinde boğucu bir nefes çıktı. Bir an için heykeller gibi orada durdu, yüzleri çaba gösterdi, şakaklarında damarlar mor gibi öne çıkmaya başladı. Conan'ın ince dudakları dişlerinden geri çekildi, gülümseyen bir hırlamayla çekildi. Baal Püteor'lar, gözleri büyümüştü, içlerinde korkunç bir sürpriz ve korku. Her iki adam da hareketsiz duruyordu,
Sadece genişlemesi kasları sert kollarda ve bacakları sıkı olsa da, olağanüstü güçlüydü. Orada gebeleşme savaşıyordu, ağaçları kökünden koparabilecek bir güç ve öküzlerin kafataslarını ezdi. Rüzgar aniden Baal Püteor'un aralanmış dişlerinin arasından ıslık çaldı. Onun yüzü morlaşıyordu. Korku gözlerine doldu. Gözleri hazır görünüyordu kollarından ve omuzlarından fırlayacak kadar güçlü bir şekilde ama Kimmerlerin kasları kalın boyun vermiyordu, altında dokuma demir ipler gibi hissediyorlardı. Çaresiz parmakları. Ama kendi eti demirin altında çöküyordu. Kimmeryalıların parmakları giderek daha derinlere doğru itilir, boğaz kaslarını boyun eğdirerek, onları juguler ve nefes borusuna bastırıyordu. Grubun heykelcisi hareketsizliği aniden ve çılgınca yerini verdi. Hareket. Kosal'ın fırlatmaya çalışırken kendini geriye doğru bıraktı. Conan'ın boğazını bıraktı ve bileklerini kavradı, o kaçınılmaz parmakları koparmaya çalışıyordu. Ani bir hamleyle Conan onu sırtının aşağı kısmına kadar geriye doğru taşıdı. Masaya çarptı ve daha da kenarının üstünde Conan eğildi onu. Sırtı geriye ve geriye, ta ki omurgası patlamaya hazır olana kadar. Conan'ın alçak kahkahası, çelik halkası kadar acımasızdı. "Aptal," diye neredeyse fısıldadı. "Sanırım hiçbir adamı görmedin Batı önce. Kendini güçlü mü görürdün? Çünkü bunu başarabildin kafalarını kırmak medeni insanları, kaslı zavallıları. Çürümüş ip mi? Lanet olsun. Vahşi bir Kimmer boğasının boynunu kırmak önünde. Kendine güçlü de. Bunu tam yetişkin olmadan önce yaptım, mesela bu." Ve vahşice bir anahtarla Baal Püteor'un kafasını çevirdi, ta ki korkunç bir yüz sol omzunun üzerinden baktı ve omurlar koptu. Çürümüş bir dal gibi. Conan düşmüş cesedi yere fırlattı. Tekrar kılıca döndü ve iki eliyle kabzasını tuttu, ayaklarını sıvıya dayadı. Yer. Geniş göğsünden Baal Püteor'un yaralarından kan damlıyordu, tırnakları boynunun derisini yırtmıştı. Siyah saçları ıslaktı. Terler yüzünden süzüldü, göğsü inip interdi. Tüm sesli küçümsemesine rağmen Baal Püteor'un gücüne rağmen, neredeyse insansız olanla karşılaşacaktı Kosal'ın. Ama nefesini toparlamadan tüm gücünü zorladı, kılıcı mıknatıstan koparan güçlü bir anahtarda güç. Bir an daha attı ve kapıyı itmiş oldu. Arkasından çığlık sesi duyulmuştu ve uzun düz bir koridora bakıyordu, sıralı fil dişi kapılarla. Diğer uç zengin kadife perdeyle gizlenmişti ve o perdenin ötesinden şu tür müziklerin şeytani tınıları geliyordu. Conan hiç duymamıştı, kabuslarda bile. Kısa tüylerde bu kadar çıkarıyordu, boynunun arkasında bir tüyler vardı. Buna karışan nefes nefese de vardı. Bir kadının histerik hıçkırı, kılıcını sıkıca kavrayıp aşağı kaydı koridor. Zabibi, açılan açıklıktan kafası öne doğru çekildiğinde. İdolün arkasındaki duvar. İlk baş dönmesi, kopuk düşüncesi şuydu, zamanının geldiğini. İçgüdüsel olarak gözlerini kapattı ve bekledi. Düşecek darbe. Ama bunun yerine kendini acımasızca terk edilmiş hissetti, düz mermer zemine çıktı, dizleri ve kalçası morardı. Açılış gözleri korkuyla etrafına baktı, tam da boğuk bir çarpma gibi duvarın ötesinden gelen bir ses duydu. "Gel." Bir adam bir divanda oturuyordu, sırtı zengin kadife bir perdeye dönük. Bir adam, geniş, etli adam, şişman beyaz elleri ve yılan gibi gözleri vardı. Ve onun eti sürünerek süründü. Çünkü bu adam Hanuman'ın rahibi Totrasmek'ti. Ki yıllar boyunca Zambula şehrinde sümüksüz güç ağları örmüştü. "Barbar duvarı dövüp geçmeye çalışıyor," dedi Totrasmek alaycı bir şekilde, ama cıvata tutacak. Kız, gizli yere ağır altın bir sürgü atıldığını gördü, kapı, duvarın bu tarafından açıkça seçilebiliyordu. Sürgü ve yuvaları bir filin saldırısına dayanabilirdi. Baal Püteor, "Onun için kapılardan birini aç," diye emretti Totrasmek. "Öldür onu koridorun diğer ucundaki kare odada." Kosal'ın selam verdi ve yan duvardaki bir kapıdan ayrıldı odadan. Zabibi ayağa kalktı, gözleri rahibe korkuyla baktı. Muhteşem figürünün üzerinde hevesle gezdi. Buna kayıtsızdı. Azambulanın dansçısı çıplaklığa alışkındı. Ama onun içindeki zalimlik gözleri uzuvlarını titretmeye başladı. "Yine benim sığınağımda bana geliyorsun, güzel olan," diye mırıldandı alaycı ikiyüzlülük. "Bu beklenmedik bir onur. Görünüşe göre hoşunuza gidiyor gibiydin. Eski ziyareti o kadar az ki tekrar etmeni ummaya cesaret edemedim. Yine de sana ilginç bir deneyim sunmak için elimden gelen her şeyi yaptım." Bir Zambulan dansçısının utanması imkansız olurdu ama daha da alevlenirdi öfke.
Zabibi'nin büyümüş gözlerindeki korkuyla karışıyordu. Şişman domuz, buraya seni sevmek için gelmediğimi biliyorsun. Hayır, diye güldü Totrasmek, aptal gibi geldin. Sessizce geçiyordun aptal bir barbarla boğazımı kesmek için gece. Neden benim aradığımı arayasın hayat mı? Nedenini biliyorsun, diye bağırdı, sahte davranmaya çalışmanın ne kadar boşuna olduğunu bilerek. Sevgilini düşünüyorsun, diye güldü. Öyle olmanız burada hayatımı arıyor, sana verdiğim ilacı içtiği görülüyor. İstemediniz mi? Ve istediğini göndermedim mi, sana taşıdığım sevgi? Senden birkaç yıl boyunca zararsız uyumasını sağlayacak bir ilaç istemiştim saatlerle, dedi acı bir şekilde. Ve sen, hizmetkarını bir ilaçla gönderdin, bu onu delirtti. Sana güvendiğim için aptaldım, biliyor olabilirdim. Dostluk iddiaların yalandı, nefretini gizlemek için ve kin. Neden sevgilinin uyumasını istedin, diye karşılık verdi. Böylece çalabilesin ondan asla vermeyeceği tek şey, mücevherli yüzük Korala yıldızına Oför kraliçesinden çalınan yıldız diyor. Geri dönüşü için bir oda dolusu altın ödeyecekti. Vermeyecekti. Seni istedi. Çünkü onun bir sihir taşıdığını biliyordu ki doğru şekilde kontrol edilirse, karşı cinsin kalbini köleleştirir. Onu çalmayı istiyordun. Çünkü büyücülerinin çalınmasından korktun. O büyünün anahtarını bulursanız, sizi kendi fetihlerinde unutur dünyanın kraliçelerinin. Onu kraliçeye geri satardın. Oför, gücünü anlayan ve onu insanları köleleştirmek için kullanacak. Onun gibi çalınmadan önce yaptım. Peki neden istedin bunu, diye somurtkan bir şekilde sordu. Güçlerini anlıyorum. Sanatlarımın gücünü artırırdı. Diye sertçe söyledi. Şimdi senin var. Korala yıldızı bende mi? Hayır, yanıldın. Neden yalan söylemeye zahmet edesim ki, diye acı bir şekilde karşılık verdi. Parmağında vardı beni sokaklara sürdüğünde. Onu bulduğumda yoktu yine. Hizmetçiniz evi izliyor olmalı ve onu almış olmalı ondan kaçtıktan sonra. Şeytana git, sevgilimi istiyorum. Aklı başında ve bütün. Yüzük sende, ikimizi de cezalandırdınız. Neden onun zihnini ona geri vermiyor musun? Yapabilir misin? Yapabilirim, diye temin etti, onun sıkıntısından açıkça keyif alarak. Çizdi cübbesinin arasından bir şişe. Bu, altının suyunu içeriyor Lotus. Eğer sevgilin onu içerse tekrar aklı başında olurdu. Evet, olacağım merhametli. Beni bir kez değil, birçok kez engellediniz ve hilediniz zamanlar, sürekli isteklerime karşı çıktı. Ama merhametli olacağım. Gelin ve fişonu elimden al. Totrasme'ye baktı, onu yakalamak için hevesle titreyerek ama bunun sadece acımasız bir şaka olduğunu düşünüyordu. Çekingen bir şekilde ilerledi, elini uzattı, o da kalpsizce güldü ve onun ulaşamayacağı bir yere çekildi. Dudakları ona lanet etmek için aralarken, bir içgüdü gözlerini kaptı yukarı doğru. Altın kaplamalı tavandan 4 yeşim renginde bir kap düşüyordu. O kaçtı ama ona vurmadı. Yaklaşık yere çarptılar onu, bir karenin 4 köşesini oluşturuyordu. Ve o bağırdı. Ve tekrar çığlık attı. Çünkü her harabeden bir kobranın kapüşonlu başı yükseliyordu ve biri çıplak bacağına vurdu. Ondan kaçmak için sarsılan hareketi onu diğer taraftaki olana yakın tuttu ve yine çirkin başının parıltısından kaçınmak için yıldırım gibi kayıyordu. Korkunç bir tuzağa düşmüştü. 4 yılan da sallanıyordu ve ayak bileği, baldır, diz, uyluk, kalça gibi yerlerine vurmak. Dolgun bedeni onlara en yakın oldu ve fırlayamadı. Üzerinden geçmeli ya da aralarından güvenliğe geçin. Sadece dönebiliyordu ve hareketlerden kaçınmak için vücudunu çevirdi. Ve her seferinde bir yılanı kaçmaya çalıştı, hareket onu menzile getirdi, bir diğeri ise, böylece ışık hızıyla sürekli hareket etmek zorundaydı. O herhangi bir yönde sadece kısa bir mesafe hareket edebiliyordu ve korkmuş kapüşonlu armalar her saniye ona tehdit ediyordu. Sadece Zambula'dan bir dansçı bunu yapabilirdi, o korkunç meydanda yaşamıştım. Kendisi de şaşırtıcı bir hareket bulanıklığına dönüştü. Başlar onu ıskaladı saçlarının genişliğiyle ama ıskaladı. Parıldayan ayaklarını devirdi, titreyen uzuvlar ve mükemmel göz, pulu kamaştırıcı hıza karşı düşmanının havadan yarattığı şeytanlar. Bir yerden ince bir sızlanan müzik yükseldi, tıslama ile karıştı. Yılanlar. Boş yuvalardan esen kötü bir gece rüzgarı gibi bir kafatasının bir kafatasını. Acil acelesinin uçma hızında bile fark etti, yılanların fırlatmalarının artık rastgele olmadığını söylediler. İtaat ettiler ürkütücü müziğin ürkütücü sonu sesi. Korkunç bir ritimle vurdular ve zorla sallanan, kıvranan, dönen bedeni buna uyum sağladı rimleri.
Telaşlı hareketleri bir dansın ölçülerine dönüştü, Zamora'nın en müstehcen tarantellasının buna kıyasla aklı başında ve kontrollü görünüyordu. Utanç ve korkudan hasta olan Zabibi, acımasız işkencecisinin nefret dolu neşesi. Kobraların dansı, sevgilim, diye güldü Totrasmek. Yani kızlar yüzyıllar önce Hanuman'a yapılan kurbanda dans etmişti, ama asla böyle bir şeyle güzellik ve esneklik. Dans et kızım, dans et. Ne kadar süre zehirli insanların dişleri mi? Dakikalar, saatler, sonunda yorulacaksın. Senin hızlı ve emin ayaklar sendeleyecek, bacakların sendeleyecek, kalçaların yavaşlayacak. Dönüşler. Sonra dişler fil dişinin içine derinlemesine batmaya başlar et. Arkasında perde sanki bir rüzgarla vurulmuş gibi sallandı ve Totrasmek bağırdı. Gözleri büyüdü ve elleri kasılarak yakalandı göğsünden aniden çıkan parlak çeliğin uzunluğunda. Müzik kısa sürede kesildi. Kız dansında başı dönerek sallanıyor, ağlıyordu, titreyen dişlerin korkutucu bir beklentisiyle dışarı çıktı, sonra sadece 4 tane etrafında yerden zararsız mavi duman kıvrılıyordu. Totrasmek divandan başı öne yayıldı. Conan perdenin arkasından geldi, geniş kılıcını sildi. Bakıyorum, askıların arasından kızın çaresizce dans ettiğini görmüştü. 4 sallanan duman spirali ama görünüşlerinin onun için çok farklıydı. Totrasmek'i öldürdüğünü biliyordu. Zabibi yere çöktü, nefes nefese. Ama Conan doğru ilerlemeye başladığında yine sendeleyerek kalktı ama bacakları yorgunluktan titriyordu. Fişon, diye nefes nefese kaldı. Şişe. Totrasmek hala sertleşen eliyle onu tutuyordu. Acımasızca yırttı, kilitlenmiş parmaklarından çıkardı ve sonra telaşla kendi parmaklarını yağmalamaya başladı giysiler. "Ne arıyorsun lan?" Conan sordu. "Bir yüzük, Alafdal'dan çaldı." "Olmalı. Sevgilim yürürken sokaklarda delilikte. Setin şeytanları." Kendini bunun Totrasmek'in kişisinde olmadığını kendine ikna etmişti. Odada büyümeye başladı, divan kapaklarını yırttı ve asılmalar ve rahatsız edici gemileri vardı. Durdu ve gözlerinden nemli bir tutam saçını sildi. "Baal Püteor'u unuttum. Boynu kırık halde cehennemde," diye temin etti Conan. Habere intikam dolu bir tatmin duygusunu ifade etti ama hemen sonra ifadeyle küfretti. "Burada kalamayacağız. Şafaha çok az kalmış. Daha küçük rahipler şunlardır. Muhtemelen gecenin herhangi bir saatinde tapınağı ziyaret edeceğiz ve eğer burada cesediyle birlikte bulunan, halk bizi parçalara ayıracak. Dıturanlılar bizi kurtaramadı." Gizli kapının cıvatasını kaldırdı ve birkaç dakika sonra sokaklarda ve sessiz meydandan aceleyle uzaklaşıyorlardı, Hanuman'ın eski tapınağı üzerinde düşünmüştü. Kısa bir mesafedeki kıvrımlı bir sokakta Conan durdu ve kendi arabasını kontrol etti. Ağır bir el çıplak omzuna dokunan arkadaş. "Unutma, bir bedeli vardı." "Unutmadım, kendini kurtardı. Ama gitmemiz gerekiyor, önce Alafdal." Birkaç dakika sonra siyah köle onları kaleden içeri aldı. Genç Turanlı divanda yatıyordu, kolları ve bacakları ağır kadife ipler. Gözleri açıktı ama gözleri bir kişinin gözleri gibiydi, Mad Dog. Ve köpük dudaklarında kalındı. Zabibi ürperdi. "Çenelerini zorla aç," diye emretti. Conan'ın demir parmakları görevi tamamladı. Zabibi, şişeyi manyakın boğazına boşalttı. Etkisi şöyleydi ki, sihir. Hemen sessizleşti. Gözlerinden bakışlar kayboldu. O kıza şaşkın bir şekilde baktı ama tanıma ve zeka. Sonra normal bir uykuya daldı. Uyandığında tamamen aklı başında olacak, diye fısıldadı, işaret ederek sessiz köle. Derin bir eğilme ile küçük bir deri çantayı onun eline verdi ve çekti, omuzlarında ipek bir pelerin vardı. Tavrı ince bir şekilde değişmişti. Conan'ı odadan çıkması için işaret etti. Sokakta açılan bir kemerde ona döndü ve kendini çizdi, yeni bir krallık ile yükseldi. "Şimdi sana gerçeği söylemeliyim," dedi. "Ben Zabibi değilim. Benim Nafertari. Ve o Alafdal değil, muhafızların zavallı bir kaptanı. O Zambulan'ın satrapı Cangir Kağan'dır." Conan hiç yorum yapmadı, yara izli karanlık yüzü hareketsizdi. "Sana yalan söyledim çünkü gerçeği kimseye açıklamaya cesaret edemedim," dedi. Cangir Kağan delirdiğinde yalnızdık. Kimse bundan haberdar değildi ama kendim. Zambulan'ın satrapının deli olduğu bilinseydi, Totrasmek olsa bile, anında isyan ve isyan olurdu planlanmış, yıkımı kim planlamış? Şimdi, umduğunuz ödülün ne kadar imkansız olduğunu görüyorsunuz. O satrapın metresi senin için değil, olamaz. Ama gitmeyeceksin ödül almadan. İşte bir çuval altın var.
Köleden aldığı çantayı ona verdi. Git, şimdi git. Güneş saraya çıktığında Cangir'i alacağım Han seni muhafızlarının kaptanı yapacak. Ama emirlerini alacaksın gizlice ben. İlk görevin, bir takımı tapınağa yürütmek olacak, Hanuman. Görünüşte rahibin avcısının ipuçlarını aramak için, içinde gerçeklik, Korala yıldızını aramak için. Orada saklanmış olmalı bir yerde. Bulduğunda bana getir. İznim var gitmem için şimdi. Başını salladı, hala sessizdi ve yürüyerek uzaklaştı. Kız, salıncakları izliyordu geniş omuzlarının içinde. İçinde hiçbir şey olmadığını fark etti, herhangi bir şekilde utandığını ya da mahcup olduğunu göstermek için taşıyordu. Bir at, diye sordu Conan. Sahip olduğun en hızlı at. Bu saatte kapı açmam, diye homurdandı at tüccarı. Conan paralarını salladı. Köpeğin oğlu alçak. Görmüyor musun? Beyazım ve yalnızım. Aşağı in, önce kapını kıracağım. Kısa süre sonra, bir defne aygırına binen Conan, Aram'ın evine doğru sürüyordu Bugs. Yoldan sapıp meyhanenin arasındaki sokağa girdi. Yerleşke ve hurma palmiyesi bahçesi. Ama kapıda durmadı. O duvarın kuzeydoğu köşesine kadar sürdü, sonra döndü ve devam etti kuzey duvarı. Kuzeybatı açısına birkaç adım mesafede durması için. Hayır, duvarın yakınında ağaçlar büyüyordu ama alçak çalılıklar da vardı. Bunlardan birine. Bunları atını bağladı ve tekrar eğere binmek üzereydi, duvarın köşesinin ötesinde alçak bir ses mırıldanması duyduğunda. Ayağını üzenginden çekip açıya doğru ilerledi ve baktı etrafından. 3 adam yolda palmiye korusuna doğru ilerliyordu ve kambur yürüyüşlerinden onların zenci olduğunu anladı. Durdular. Alçak çağrısı. Kendilerini toparlayarak onlara doğru yürüdü, kılıcı eli. Gözleri yıldız ışığında beyazca parlıyordu. Onların kaba davranışları. Abanoz yüzlerinde arzu parlıyordu ama 3 sopalarının bunu yapabileceğini biliyorlardı. Kılıcına karşı yenilmek için değil, bildiği gibi. "Nereye gidiyorsun?" diye meydan okudu. "Kardeşlerimize korulukların ötesinde bulunan çukurdaki yangını söndürmelerini emretmek," somurtkan, boğuk bir cevap. "Aram Bugs bize bir adam vaat etti ama yalan söyledi. Kardeşlerimizden birini tuzak odasında ölü bulduk. Aç kalıyoruz gece." "Sanmıyorum," diye gülümsedi Conan. "Aram Bugs sana bir adam verecek. Görüyor musun? O kapı mı?" Batı evinin ortasında küçük demir kaplı bir portalı işaret etti duvar. "Orada bekle. Aram Bugs sana bir adam verecek." Ani bir top darbesinden uzaklaşana kadar temkinli bir şekilde geri çekildi, döndü ve duvarın kuzeybatı köşesinden eridi. Ulaşmak atını durdurdu, siyahların gizlice peşinden gitmediklerini anlamak için durdu. Sonra eğerin üzerine tırmandı ve üzerinde dik durdu, huzursuz atı alçak bir kelimeyle susturdu. Uzandı. Duvara karşı koyuşarak kendini yukarı ve yukarı çekti. Orada bir anlık arazi, meyhane, güneybatı köşesinde inşa edildi çevre. Kalan alanı koruluklar ve bahçeler. Bahçede kimseyi görmedi. Meyhane karanlık ve sessizdi ve tüm kapı ve pencerelerin parmaklıklı ve kilitli olduğunu biliyordu. Conan, Aram Bugs'ın bir odada uyuduğunu biliyordu. Odada bir odaya açılan batı duvarındaki kapıya giden servi kenarlı patika. Bir şey gibi Shadow. Ağaçların arasında süzüldü ve birkaç dakika sonra rep attı hafifçe odanın kapısında. "Ne oldu?" diye sordu içeriden gürleyen bir ses. "Aram Bugs," diye tısladı Conan. Siyahlar duvarın üzerinden çalıyor. Kapı neredeyse anında açıldı, meyhane sahibini çerçeveledi. Çıplak ama gömleği için, elinde hançerle. Boynunu uzatıp Kim Meryem'in yüzüne baktı. "Bu ne hikaye, sen?" Conan'ın intikamcı parmakları boğazındaki bağırışı boğdu. Onlar, zemin birleşti ve Conan hançeri düşmanının elinden çekip aldı. Kılıç yıldız ışığında parıldı ve kan fışkırdı. "Aram Bugs." Korkunç sesler. Bir ağız dolusu kan içinde nefes nefese kalma ve boğulma. Conan onu ayağa kaldırdı ve hançer yine kesti. Çoğu kıvırcık sakal yere düştü. Hala esirinin boğazını sıkıca tutuyordu, çünkü bir adam anlaşılmaz bir şekilde bağırabilirdi dili kesilmişken bile, Conan onu karanlık odadan sürükledi ve servi gölgeli patikadan aşağı. Dış taraftaki demir kaplı kapıya duvar. Bir eliyle sürgü kaldırdı ve kapıyı açtı, siyah akbabalar gibi bekleyen 3 gölgeli figürü ortaya çıkardı dışarıda. Conan, hevesli kollarına han sahibini itti. Zambula'nın boğazından korkunç, kanla boğulmuş bir çığlık yükseldi ama sessiz meyhaneden bir cevap gelmedi. Oradaki insanlar kullanıldı duvarın dışındaki çığlıklara. Aram Bugs vahşi bir adam gibi savaştı.
Onun şişkin gözleri telaşla Kimmeryalı'nın yüzüne döndü. Bulamadı merhamet orada. Conan, borçlu olan onlarca zavallı adamı düşünüyordu. Bu adamın açgözlülüğüne lanet olası bir felaket olsun. Zenciler sevinçle onu yola sürüklediler, çılgınlığına alay ederek saçmalıklar. Arambaks'ı bu yarı çıplakta nasıl tanıyabilirlerdi? Kanlı bir figür, korkunç şekilde kırkılmış sakallı ve anlaşılmaz gevezelikler mi? Mücadelenin sesleri Conan'a geri geldi. Ayağa kalkan kapının yanında, figürler yığını ortadan kaybolduktan sonra bile. Avuç içleri. Kapıyı kapatan Conan, atına döndü, binmiş ve batıya döndü. Açık çöle doğru. Geniş bir şekilde sallanarak uğursuz palmiye korusu kuşağı. Binerken kemerinden bir yüzük çıkardı, yıldız ışığını parıldayan bir mücevher parlıyordu, Iridaeus. Onu hayranlıkla izlemek için kaldırdı, sağa sola döndürdü. Altın parçalardan oluşan kompakt çanta, eğer kurvetinde nazikçe şıngırdı, sanki gelecek daha büyük zenginliklerin vaadi. Acaba onu Nafertari olarak tanıdığımı bilseydi ne derdi ve onları gördüğüm anda Cangir Khan olarak onu düşündü, diye düşündü. Yıldızı biliyordum Korala'nın için. Eğer tahmin ederse güzel bir sahne olur kılıç kemeriyle bağlarken parmağından kaydırdı. Ama başladığım başlangıçla beni asla yakalayamayacaklar. Gölgeli avuç korusuna baktı, aralarında kırmızı bir bakış vardı artıyordu. Geceye doğru bir ilahi yükseldi, vahşilikle titreşiyordu coşku. Ve başka bir ses onunla karıştı. Çılgınca, anlaşılmaz bir ses çığlık atıyor. Kelimelerin olmaması gereken çılgınca bir gevezelik seçkin bir yerde. Gürültü, Conan'ı batıya doğru sürürken takip etti, solgun yıldızlar.